Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ihtiyaç duyulan bir konuya değineceğim. Bunun dersini çekeceğim daha doğrusu. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz yavaş yavaş. Google'ın bir kütüphanesi var, Google Play Service diye. Bunu Unity'de kullanarak eş zamanlı olarak işte multiplayer veya sıralı olarak turn based veya real time olarak ikiye ayrılıyor bunlar. Bir servis yapacağız, multiplayer sistemi kuracağız. Genelde İngilizce kaynak olarak var bunlar, fakat hani İngilizce olduğu için tabii ki Türklere çok hitap etmiyor. Türkçe kaynak yok, video olarak yok. Yazı olarak da sadece şeyler falan var, işte leaderboard tarzı şeyler var. Eş zamanlı olarak multiplayer'i anlatan herhangi bir video yok. Bunu da ben yapmak istedim, çekmek istedim. Yavaştan başlayalım. Öncelikle bir proje oluşturuyoruz ve projede ilk yapmamız gereken şey Android'e çekip imzalayıp projeyi Google Play hesabınıza öncelikle atmanız gerekiyor. Önce bunu Android'e switch ediyoruz. Play Settings'ten. Adına işte com.playservice.test deneme diyelim. ctrl+s deyip kaydediyorum sayfayı, buna ne diyelim sahneyi. Daha sonra Publish Settings'ten Create New Case Story deyip Browse deyip kaydet deyip belli bir şifre yazın, fark etmiyor ama aynı olsun bunlar. Bunları yazdıktan sonra bir daha Create New Case Story deyip, yanlış yaptım bir saniye. Tamam, yazdıktan sonra Browse Case Story diyoruz, kaydet diyoruz. Daha sonra buraya tıklayıp Create a New Case diyoruz. Şuraya uygulamanın adını yazıyorsunuz. İşte Play Service Test diyelim. Play Test. Password'a az önce yazdığınız buna da aynısı. Buraya 50'den yüksek bir şey girmeniz gerekiyor. Developer konsolda hata çıkar yoksa. Daha sonra Play Test tıklayıp gene şifreleri yazıyorsunuz. Bu şekilde öncelikle bir build almanız lazım. Şunu eklemedik. Bu build almanız lazım ki işte test diyelim. İşte uygulamanın SH algoritması olsun, işte key olsun vesaire, bir kimlik oluşturabilin diye. Az önce ne yaptım kısaca söylüyorum, işte girdim tüm uygulamalara, uygulama ekledim ve Play Service Set adında bir tane oluşturdum. İlk APK'larınızı üretime yükleyin diyor. Tıkladım, geldim buraya. Şurayı kopyalıyorum. Geldim buraya ve testi sürüklüyorum buraya. O atarken biz de şunu yapalım. Şimdi önce şu siteye girmeniz lazım. GitHub'da işte Play Game Service'e bağlı zaten. Bunu indiriyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim. Neyse bir daha indireyim şunu. Fark etmiyor. Keşke sadece indirseydim. Sadece şunu indirmeniz yeterli aslında. Bunu alıp masa üstüne atıyorum ve tuz sürükle deyip projemize atıyorum bunu. Bunu kapatalım. Hepsini import ediyoruz. Şimdi öncelikle bir tema olarak şunu yapacağım. İşte iki tane top olacak mesela. Bunlar pozisyonları birbirlerine gönderecekler. OK deyip şunu artık siliyorum. Gerek yok buna. Bu ne oldu? Kullanacağımız yöntem şu: real time multiplayer, eş zamanlı olarak veri alışverişini sağlayacağız. İşte bir lobby, eş bulma ortamı sağlayacağız, menü vesaire. Ben menü ve oyun ekranını daha önce yaptım, uğraşmamak için, Canvas UI işlemleriyle uğraşmamak için arayüzle. Onlara çok zaman kaybetmek istemiyorum, zira zaten videonun uzunluğu büyük ihtimalle uzun olacak. Bir sırada biz başlayalım. Bir tane şunları atalım mesela, şu multi bağlantıyla oyunu sürüklüyorum. Bunların ne olduğunu zaten göstereceğim. Şöyle oyun sahnemizde şöyle bir şey var. 2 adet top var burada. Bir plane'imiz var. Birinci oyuncu isim ve ikinci oyuncu isim diye iki farklı text mesh var. Bunlara birazdan scriptlerini yazacağım zaten. Çok oyuncu diye bir boş bir obje var. O kadar. Bir de işte plane falan filan. Kamerada şu anda uzaktan bakan yerde. Bu ne oldu? Tamam. Şimdi uygulama hizmetler ve app'lere geliyorum. Altta şurada oyun hizmetlerini bu uygulamada kullan diyor. Basıyorum. Yeni oyun ekle. Oyunun adı test olsun. Kategori atıyorum şu anlık. Siz bunları tabii ki doğru yapmanız gerekiyor. Ben test olduğu için atıyorum zaten. Sileceğim çünkü. Bekliyoruz. O sırada biz şunların şeylerine başlayalım yavaştan. Bu topların hareket etmesi için Android'te yaptığımız için zaten bir hareket scriptimiz olacak haliyle. Hareket yazalım şuraya. Güzel, bu geldi. Şimdi önce bize
projemizi bağlamamız gerekiyor. Onun için de etkinlikler tarafında bağlantı uygulamalardan önce projemizi bağlayacağız. Buradan gerçek zamanlı çok oyuncuyu açık diyoruz ve proje adını buraya giriyoruz. Test şu play service.test deneme. Kaydet ve devam et diyorum. Şimdi yetkilendirin ve onayla. Okey, etkinliklere geliyorum şimdi. Bir tane etkinlik ekle diyorum. İşte atıyorum test olsun, bu da fark etmiyor. Kaydet dedim. Şu altta kaynakları al diye bir bölüm oluştu. Oraya tıklıyorum. Şu. Android tarafındakilerin hepsini kopyalıyorum. Kopyaladım. Geldim buraya Windows, Google Play Games, Setup, Android Setup'a şuraya yapıştırıyorum. Constant Class Name Service ya da benzeri bir şey yazabilirsiniz. Bu şuradaki bilgileri C# geçmesi için sadece bir boş bir C# oluşturuyor diyelim, şöyle bir şey. Buna karışmamanız gerekiyor. Do not edit. Hareket script'ini açalım. Şimdi önce hareket hızımız olacak, işte public float hareket hızı eşittir şifre başlasın. Start'ta şu an bir şey yapmayacağız. Daha sonra işte birinci oyuncunun ismini falan atacağız. Şu an update'de değil, fixed update'e geliyorum. Çünkü fixed'da pozisyon ve işte animasyon vesaire fixed olması lazım ki iki tarafta da aynı hızda olsun, mantık o. Vektör 3 diyorum, hareket eşittir new vektör 3. Şimdi input nokta acceleration, Android'i kullanacağımız için bunları yapıyoruz. İvme virgül x virgül çarpı hareket hızı diyelim, o kadar katlasın bunu çünkü. Virgül y'yi kullanmayacağız, z aksisine geçeceğiz, y ile işimiz yok. Virgül şunun aynısının z'li versiyonu şöyle çarpı hareket hızı. Vektörü kapatıyorum, geliyorum bu sefer aşağıya. Bir tane daha vektör 3 oluşturuyorum, daha yeni konum diyelim buna, eşittir işte game object nokta get component rigid body nokta yapacağız şimdi. Rigid body'nin pozisyonunu değiştireceğiz. Position eşittir yeni konum. Position eşittir position artı, çünkü şu ankini üzerine ekleyeceğimiz için position artı hareket çarpı time nokta fixed delta time. En son olarak işte rigid body nokta move position diyeceğiz. Rigid body nokta move position. Şimdi yeni konumu güncelleyebiliriz. Şimdi bu normal hareketi sağlaması için bir şey. Telefonla hareket ettirdiğinizde gelmesi için zaten webcam'i ileride açacağım zaten. Şeye gelelim tekrardan. Hareketi oluştuk, servis vesaire oluştu. Yavaştan şu bağlantıyı sağlayan, asıl o listener işlemini yapan şeye girelim. Hatta öncesinde bir şunu atalım. Hareket script'i burada olacak. Fark etmiyor buraya. Hareket hızı 15 burada belirlediğimiz zaten. Tamam, şimdi bir tane daha script oluşturuyoruz. Adı çok oyuncu bağlantı olsun. Multi-map neyse yazdım artık. Çok oyuncu bağlantı script'i bir listening işlemi yapacak. Sürekli bağlantıların olması için, kurulması için bir aracı olacak diyelim isterseniz. Bu neden böyle oldu? Bunun scriptlerinin genelde şeyden bakmanız gerekiyor zaten, işte kütüphanede ne diyorsa onları uygulamanız lazım. Hatta şöyle burayı da açalım. İşte real time multiplayer için başlıyoruz. İşte create quick game'i şöyle bir şey oluşturuyor. Şu listener dediği tarafı zaten kendi içinde kuracağımız için ayrı bir script oluşturmamıza gerek kalmayacak. Bu hala açılmadı mı? Tamam. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. Bu bir mono behavior. Ayrıyeten real time multiplayer. Tabii ki daha da öncesinde using a Google Play ileri eklememiz lazım. Google Play Games nokta ne vardı? Basic API nokta multiplayer olsa gerek. Bir de kullanacağımız kodlarda var. Şurada şu class'ta kullanılan şeyler olacak. Virgül deyip real time multiplayer listener'ı enterliyorum. Şimdi bir listemiz olacak, işte oyuncuları tutan vesaire, oyuncuların bağlantılarını sağlayan şurada şeyler var, boyutlar. İşte room setup progress'lar falan var, room connected. Bunların hepsini aynen alacağız, yapıştıracağız falan da. Öncelikle bu aynı zamanda listener olduğu için bunun public static'i alalım. Public static. Çünkü
başka scriptlerle onu sürekli instance yapıp çağıracağız veya tanıtacağız diyelim. Instance diyelim. Şu parantez şu ama şuraya get komutunu uygulayacağız. Get alması için bir komut zaten. Return deyip kendi s instance'i oluştursun. S instance için de bir tane şuraya public aslında tam tersi statik oluşturmamız lazım. Çok oyuncu bağlantı s instance, yani bu bir nevi clone diyebiliriz buna. Eşittir new çok oyuncu bağlantı. Şuradan get vesaire vesaire. Şimdi startla önce bunun konfigürasyonunu vesaire yapmamız lazım. Onlar zaten şurada vardı. Neredeyim? Şurası oluyor. Şunların aynen kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Yapıştırıyorum. Şunları silelim. Builder tarafında şeylerimiz olacak işte. Builder.build. Şuna gerek yok. Çünkü biz bu arada şunu yapıyoruz şu an. Direkt hani quick match olayını yapıyorum bunda. Siz şey de yapabilirsiniz. Server browser bir listeden seçerek vesaire de yapılabiliyor. Bu videoda ben o şekilde yapacağım. Daha sonra belki onun videosunu çekebilirim, fark etmiyor. Play Games platformu çünkü using'de kullanmadık. Using deyip işte Unity Engine'in aynen Unity Engine'in şunlar da olacak bu arada. Sosyal platform bir de bir şey daha vardı ama using kendisi miydi acaba? Google Play Games mi olsa gerek? Büyük ihtimal buydu. Aynen. Tamam. Initialize instance'de config'i alıyor. Debug için debug da kalsın, fark etmiyor şu an. Activate'de alıyor. Okay. Şimdi bunları olacak vesaire falan. Bunlardan sonra işte yavaş yavaş şeylere başlayacağız. Şeyler var. Az önce bahsettiğim şu on invitation receive vesaire, kendi void'leri diyelim bunlara. Nerede? Bir kere şöyle komutlarımız var. Bunlar işe yarayacak. Hatta önce onlarla başlayalım. İşte kendini al, oyuncuları al gibi birkaç şey ihtiyacımız var. Çünkü bunları sürekli kullanacağız. Bir tane public list oluşturalım. List. Bu high list değil. Onun içinde linki kullanacağız sanırım. System.link. Public list diyoruz. Hayır. Şunları tekrar yazsam mı? Bir kere kullanacağımız şeylerde OE'yi kullanacağız. Collection generic miydi? Collections aynen generic. Link vesaire var. Sahne geçişini sağlayacağız bir kere. Bu Unity 5 olduğu için sahne geçişi artık Scene Management tarafından yapılıyor. Başka bir şey yok gibi, şu an devam edelim de. Public list şu anda geldi. Büyük ihtimalle generic'ten dolayı da o generic bunu sağlıyordu. Participant türünde bunlar şeyden sağlıyor. Real time multiplayer olduğu için geliyor. Participant birazdan mavi olur büyük ihtimalle. Bunlara oyuncuları al diyelim. Oyuncuları al. Çünkü daha sonra isim işlemlerinin hepsini kullanacağız. Bu arada zaten sahnelerden de anlaşıldığı üzere bu videolar önce bir demo yaptım. O yüzden yani çok uğraşmak istemiyorum hatalarla vesaire. Demoda çok güzel çalışıyor. Umarım şimdi de böyle olur. Return işte diyeceğiz. Return new. Her oyuncu new değil tabii ki. Play Games platformu kullandığımız için şu nerede? Google Play Games işte ya, class olarak şu şekilde geçiyor. Play Games platform nokta diye her şey geçiyor. Play Games platformunun içinde şimdi bir sürü şey kullanacağız. Öncelikle oyuncular için instance önce alacağız. Sonrasında real time nokta get connected participants. Bunu alıyoruz. Bu oyuncuları almamızı sağlıyor. Oyuncuları al nokta deyip daha sonra işlemler yapacağız. Uğraşmamak için, tek tek şunu yazmamak için diyelim. Zaman kaybı olarak düşünmeyin çünkü diğer scriptlerden de sürekli bunlara ulaşacağımız için Play Games platformu tanımayabilir veya işte benzeri şekilde problemler olacak. Tekrar bir tane public oluşturalım. Participant olacak bu. Diğer oyuncuyu, bu arada bu iki oyuncu arasında geçiyor, onu da belirteyim. Diğer oyuncuyu alması için şöyle bir şey yapacağız. Önce bir liste oluşturacağız. Bütün oyuncuları alacak. Oyuncuları 0'a ve 1 olarak atacak. Burası çok önemli. Şöyle list işte participant katılımcı demek bu arada. Yani oyuncu olarak düşünebilirsiniz. Aynı şey işte katılımcılar. Katılımcı aslında bunlar değil.
Eşittir play games platform nokta instance nokta real time nokta get connected participants. Bu liste olarak almamızı sağlıyor. Aslında oyuncuları al ama neyse fark etmiyor. Sonrasında şey yapacağız işte katılımcı nokta remove, bu hepsini aldığı için remove deyip kendi remove, bu arada nokta remove dediğimizde participant istemesinin nedeni linki kullandığımız için, o yüzden listi kullanıyorum. iList veya rWrite tarzı şeyler kullanmıyorum. Direkt olarak tanıyor çünkü problem klası görüyor. Remove deyip işte play games platform nokta, yani kendini çıkaracağız, böylece 0'ı ve 1'i karşı tarafa atabileceğiz. Play games platform nokta instance real time nokta get self diye bir olay var bunun. Zaten şu şekilde bitiyor ve şu. Şimdi kendimizi sildik. Bir tane de karşı oyuncu oluştu. Participant karşı oyuncu. Karşı oyuncu eşittir işte ASD'deki 0 indeksi. Çünkü kendimizi zaten sildiğimiz için return karşı oyuncu diyerek diğer oyuncuya ulaşabileceğiz böylece. Buradaki mantık önemli çünkü her şey bunun üzerine işliyor zaten. Bir tane de oyuncuyu al olsun. Public oyuncuyu al. Bu oyuncuyu al da kendisine sadece get self için hani dönüş yapacak diyelim. Ama bunun şeyi var, bir saniye. Burada galiba geçiyor muydu bu? Nerede? Zaten az önce yazdığım şeyler fark ettiyseniz şunlar, pek bir fark yok hani. Hatırladığım kadarıyla get participants get güzel. Neyse galiba şeydi ya, tamam oyuncuyu al ama içinde bir string değeriyle ID alacağız. Çünkü tamam doğru ya, oyuncuyu al, şu ID'deki oyuncuyu al diyeceğiz. String katılımcı ID diyelim buna. Neyse oyuncu fark etmiyor. Şimdi oyuncuyu al dediğimde play games platform tabii ki nokta instance nokta real time nokta şimdi get participant olayını kullanacağız. String participant ID istediği için buraya katılımcı ID'yi gömüyoruz. Daha sonra aynı şekilde public oyuncuyu al. Bunlardan hata var. Çünkü oyuncuyu al dediğimiz şey bir participant veriliyor. Return olarak participant verdiği için yukarıdaki gibi bir klasa imzalamamız gerekiyor diyelim. Aynı şekilde oyuncu bir de kendini al olsun. Public aynı şekilde participant kendini al. Şu an çok sıkıcı girebilir de bunların hepsi lazım olacağı için, sistemi kurmak için gerekiyor diyelim. Return dönecek, bu aynı şey yukarıdakini alacak. Play games platform nokta instance nokta real time nokta get self. Bu arada get self zaten participant aldığı için return'dan işliyoruz. Şimdi bir giriş butonumuz olacak. Bu arada multi bağlantı tarafını göstereyim size isterseniz. Şöyle bir canvas hazırladım. Giriş yap, eş bul ve çıkış diye. Şurada canvas işte menü tarafı var. Başlık var, multiplayer test yazan ve log var. Log alttaki yer oluyor, şurası. Başlık üstteki. Ve menümüz de ortadaki zaten. Menünün içinde giriş yap, eş bul ve çıkış butonları var. Giriş yap tarafı işte çok oyuncu bağlantı skriptini oluşturuyoruz şimdi. Bunun için buraya erişip giriş yap void'ini uygulayacak. Ki giriş yap void'i şurada var zaten. Sign in diye geçer zaten. Leave room. Authenticate adında geçiyor. İlkinde miydi acaba? Tamam, şurası. Şimdi olay şöyle işliyor işte. Authenticate yap, sosyal nokta lokal user ile işliyor bu. Ama bunun şeyleri var. Neyse yokmuş, bunu biz oluşturalım. Giriş yapıldı mı yapılmadı mı diye. Aynısını kopyalıyorum, geliyorum buraya yapıştır. Önce bir void oluşturuyorum. Public void giriş yap. Geldim, içine bunu gömdüm. İşte sosyal lokal user success. Buraya giriş yapalım diyelim de Türkçeleştirelim. Anlaşılır olsun. Eğer giriş yapıldıysa, yapılmadıysa handle tarafını burada istediği için eğer giriş yapıldı mı ise ve yapılmadıysa
Şimdi o log bu menüdeki bağlantıları sağladığı için şuradaki log text'i oyundaki bizim geri dönüşümüz olacak. İşte giriş yapınız, işte giriş yapıldı, odaya bağlanılıyor gibi logları buraya yazacağız. O yüzden log text'e sürekli GameObject find ile erişeceğim. Public ile uğraşmak istemiyorum. Zaten tekil olduğu için çok kastıracağını düşünmüyorum. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Şimdi giriş yapıldıysa GameObject.find deyip log text'in get component bu text olarak çıkıyor, evet. Text yine nokta text eşittir giriş yapıldı diyelim buraya. Giriş yapıldı. Daha sonra eğer işte olmadıysa da girişte hata var demektir. Direkt öyle yazalım hatta. Girişte hata olsun. Şimdi giriş yap. Önce menüdeki giriş yapı şunu gömelim. Bu arada hata ASD mi doesn't exist? Karşı oyuncu ASD değil ya. Ben bunu ASD'yi nerede yazdım? Oyuncuyu al string dediği yanlış yerde mi bitiyor bu? Statik çok oyuncu bağlantı vesaire. Virgülle ayırıyoruz, tamam. Başka bir hata acaba bununla mı karşılaştırıyor diye düşünüyorum, değil mi? 11. Ha tamam, şu an diğer void'leri oluşturmadığımız için hata veriyor çünkü implementasyonunu tam yapamıyor, entegre edemiyor. Yazmaya devam edelim, o gelecektir zaten. Şimdi giriş yap oldu. Daha sonra oradaki işte tek tek şeyleri yazacağız. Kendi void'leri diye tanımladığımız neler varsa hepsini tek tek gireceğiz. Öncesinde biz normal menümüz için işlemler yapmaya devam edelim. Public void gene. Bu da çıkış yap olsun ya da önce eş bul olsun. Eş bul. Eş bulma tarafı şöyle oluyor. Quick match diye geçiyor. Şu şekilde işliyor. Önce şunu bir kopyalayalım bakalım hani ne demekmiş. Daha sonra birazdan göstereceğiz zaten. Önce eş bul dediğimizde kodumuzu güncellememiz lazım diye. Yani kod değil de script'i güncellemek, instance almak lazım. Instance dediğimiz şey yeni bir tane bağlantı oluşturur diğeriyle karışmaması için. Daha sonra işte Play Games platformdaki şu şey yapıştırılıyor. Güzel. MonoDevelop'un öyle bir saçmalığı var zaten. MonoDevelop'ta yenisinde kopyalamada problem var. Çok cins bir şey. Biz kendimiz yazalım, fark etmiyor. Play Games platform instance realtime create quick match. Şimdi minimum opponent, maximum opponent. İşte minimum kaç oyuncu olması lazım, maksimum kaç olması lazım. Oyunun varyasyonu nedir ki varyasyondan kasıt şu, işte belirli bir mod oynuyorsa o modun içindekiler buraya girebilsin. Hani farklı sahnelerde farklı şeyler seçilirse diyelim daha doğrusu. Hani birinci versiyondakiler şunu oynasın, ikinci versiyondakiler şunu. Aslında versiyondan kasıt hani farklı bir oyuncu seçilmişse gibi işte oyunuzda kullandığınız değişiklikler diyebiliriz buna. Minimum bir tane olacak, maksimum bir. Create demedik mi? Create minimum bir, maksimum bir. Kendi buradaki mantık şu, opponent dediği için opponent düşman rakip demek. Kendinizi saymıyorsunuz. Yani 2 değil, 1'e 1. 2 kişilik yaptığınız için orada böyle. 1 bunu fark edelim. Burası işte şu üçüncüsü farklı varyasyon için değiştirmeniz lazım. Kendisi de az önce listenerde az önce oluşturduğumuz instance deyip kapatıyoruz. Bu yeni bir şey bulmamızı sağlıyor. Oda açmamızı sağlıyor. Eş bulmamızı ve oda açmamızı sağlıyor. Buraya işte giriş yapıldı deyip oda aranıyor veya kuruluyor. Aranıyor ve kuruluyor yazalım hatta. Çünkü eğer eş yoksa oda kurar, eş var, ters söyledim. Anladınız siz, uğraştırmaya gerek yok. Şimdi işte kendi void'lerini yazacağız. On room connected falan vardı şuralarda. Bunu da yazacağız. Eğer işte odaya bağlanıldı ise şu olsun vesaire gibi şeyler başlıyor yavaştan. Eğer bir kere bunu neden kopyalayamıyoruz ya? Şunu kapatıp açınca düzeliyor ama. Ops. Keşke yazsaydım, daha kısa sürecekti. Eğer şuraya odaya giriş yapıldıysa, odaya bağlanıldıysa, odaya bağlanıldı mı diyelim buraya. Eğer odaya bağlanıldıysa şöyle
şunu yapsın. Bağlanıldı ve Start Playing Game yazıyor ya, oraya işte oyundaki sahnemize gömeceğiz. Odaya bağlanmadıysa da bu olsun. Öncelikle şu an şey olacak, işte odaya bağlanıldı tarafı için önce log düşeceğiz odaya bağlanıldı diye. Daha sonra sahneyi güncelleyeceğiz ve odaya bağlananların ID'lerini belirli bir yere depolayacağız. Onun için bu arada bir tane script oluşturacağız statikte tutmak için. Önce gelin object find, işte şunu kopyalayalım. Odaya bağlanıldı diyelim. Odaya bağlanıldı. Daha sonra işte scene manager'daki scene manager.load scene neydi burada? Oyun. Bunlara bağlanır ve oyuncular dediğimiz şey bu arada şöyle bir şey oluşturalım. En yukarıya bütün oyuncuları bir listeye tutmak için, bunun amacı hani o. Bir liste oluşturalım. Participant türünde. Public tutmamıza gerek yok. Private kalsın. Private list. Bu liste participant türündedir. Şöyle oyuncular diyelim. Bu oyuncuları şimdi oyuncuları aldakiyle yapacağız. Eşitleyeceğiz. Çünkü sahne geçişlerinde hani şey almasın diye, eskisini veya yanlış bir şey almasın diye olarak düşünebilirsiniz bunu. Gelelim neredeydik? Load scene oyun dedik ve oyuncular eşittir. İşte oyuncuları al tarafı burada işe yarıyor. Bir tane script oluşturalım. İsimleri düzenlemek için adı mp düzenleyici olsun. Multiplayer düzenleyici. Hata vermesi şu an gayet normal çünkü daha on room setup progress'lar falan vardı ya az önce şeyde yazan, GitHub'da yazan, onları henüz yazmadık. Buraya karşı public statistic'lerde oyuncu adı ve ID'lerini yapıyorum. Public işte static string, birinci oyuncunun adı, ikinci oyuncunun adı, birinci oyuncu alt, ikinci oyuncunun adı, birinci oyuncunun ID'si, ikinci oyuncunun ID'si. Bunları yapacağız. Odaya bağlanıldığında az öncekilerle yapacağız. İşte karşı oyuncu vesaire falan vardı ya. Atacağız bunları, isimlerini. Çünkü daha sonra isim ve ID'leri işe yarıyor diyelim, kullanılıyor. Öncelikle işte bu statik olduğu için direkt script'in adını yazabiliyoruz. mp düzenleyici nokta. Birinci oyuncunun ID'si eşittir. Oyuncuları al nokta. Her şey burada bitiyor. Oyuncuları al dediğimizde void first dersek birinci oyuncuyu alır. Çünkü selfie sildiğimiz için şeydekini alacak işte. Birinciyi alacak diyelim. First nokta participant ID. Aynı şey şöyle ikinci oyuncu için de geçerli olacak ama buradaki listemiz bütün oyuncuları alıyoruz ya. First değil bu sefer last'taki. Eğer yanlış oyuncu hareket ediyorsa buraya bakın. Çok büyük ihtimalle burada bir karmaşa yapmışsınızdır diyelim. Bundan 3 tane daha oluşturalım. Birinci oyuncu ID değil de bu sefer birinci oyuncunun adı ve ikinci oyuncunun adı. Birinci oyuncunun adı oyuncuları al nokta first nokta display name. Aynı şekilde şu last olacak. Last nokta display name. Görüntülenen ad. Yani Google Play zaten bu arada Android'te bunun çalışması için oyun hizmetlerinin olması lazım. Her telefonda var. Ayrıca devre ışıkları bulunursa zaten hata verir. Öyle işte. Eğer de çalışılamaz, odaya bağlanamazsa odaya bağlanamadı desin. Odaya bağlantıda hata bağlanamadı. Uğraştırmıyorum. Bağlanılamadı. Ve odadan çıksın. Çünkü bug'a giriyor bir nevi. Şuradaki şeyi mi kopyalasak? Real time nokta. Odaya bağlanamadıysa hala o durumda olmaması için leave room diyoruz. On room connected olayı böyle. Bir de başka neler vardı? Şuradan bakalım. Void yazsak. On room setup progress'imiz var. Show waiting room. Waiting room'da işimde olmadığı için bunu gene kopyalamayacak. En iyisi bakayım. On room setup progress. Tamam. Ama
Neyse geçelim tekrardan. Şimdi bu void'leri tek tek yazıyoruz da neyse önce bir yazalım, daha sonra zaten söyleyeceğim onları. Aslında sırayla mı gitseydik? Neyse fark etmiyor, hepsi aynı zaten. Şimdi on room setup progress için şuraya bir void oluştur. Public miydi? Public void işte on room setup progress'ı oluşturacağız. Yine float person vesaire yazacağız. Void işte on room setup progress. Siz buraları kopyalayın. Ben de kopyalama tam olarak çalışma için bir şey. Yüzdelik değer. Eğer şimdi oda kuruluyorsa vesaire vesaire. Eğer yüzdelik değer için şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun en altında galiba yorum olarak birim yazmıştı. Bir yerde geçiyordu ama. Burada yorum şey o nerede geçiyor? Neyse ben direkt onu söylüyorum. Yüzdelik değerin 20'de kalma problemi var. Bu problem değil. Eğer 20'de kaldıysa yüzdelik değer pardon. Eğer 20'de ise bu demek oluyor ki hemen söylüyorum. Şu anda eş bekleniyor. Eğer 20'den farklı ise şu anda room setup progress odaya bağlanılıyor demek bu. Veya oda kuruluyor, hangisi ise artık. Oda kuruluyor diyelim. Oda kuruluyor. Hatta yüzdelik değeri buraya int cinsinden oldu. Oda kuruluyor boşluk artı int türünden int yüzdelik. Ama bir tane daha burada parantez olacak çünkü tamamlıyoruz. Yani yüzdeliği int olarak göster artı işte olsun bir de yüzdelik şart. Şöyle tırnak mı kaçırdım bilmiyorum. Tamam. Room setup progress'ın olayı da böyle. Bir de ne vardı orada, bir şey daha. Bu değil. Evet. Setup progress. Buna birazdan yapacağım. Burası asıl olayın döndüğü yer. On left room var. Public void içinde. Şurası public işte void. On left room. L büyük. Left room. Herhangi bir değer almıyor içine. Eğer işte odadan çıkıldıysa desin. Odadan çıkıldı. Bu arada bunları yazmanız gerekiyor. Şu void'leri. Aksi takdirde zaten şöyle hatalar verecektir. Bakın mesela şu an 3 tane vermesi gerekiyordu. 1, 2, 3. Neyse. Odadan çıkıldı da olacak. Bir de ne vardı başka? Buna en son gireceğiz. Room connected, room setup. Left'in bir benzeri daha vardı ya. Bir de şunlar var. Tamam, bunları da birazdan gireceğim. Bir de left'in benzeri dediğim left on participant left var, bunu diyor bla. Buradaki olay şöyle, on participant left'teki bu daha çok işimize yarayacak diğerine göre, çünkü bu participant türünden olduğu için bize bir ID sağlayacak. O ID çıktı diyebileceğiz. Yazmamız gerekmiyor galiba çünkü belirtmemiş ama biz yine yazalım, fark etmiyor. Public void on participant left, participant türünden bir katılımcı diyelim buraya. Katılımcı istiyor. Eğer işte başka biri oyundan çıktıysa oyuncu çıktı deyip ya da şu oyuncu mu çıktı fark etmiyor. Aslında buradan ulaşalım. Çıkan zaten ID vermiyor bize, doğru ya, katılımcı olarak verdiği için katılımcının adı çıktı diyelim. Aynen. Eşittir işte katılımcı nokta display name artı oyuncu şu oyuncu odadan çıktı diyelim. Room connected, az önce birazdan değineceğim dediğim şey. 2 tane vardı yan yana, neydi onlar? Şunlar public void on pierced connected, on pierced disconnected. Güzel, bunları da tek tek yazacağız gibi. Aslında kopyalasak hiç uğraşamayacağım. Değil.
Hadi ama. Tamam, şimdi biraz daha düzenli olsun. Şurada, buralarda kalmıştı. Şuradan devam edelim. Şimdi oyuncu çıktı, oyuncu girdi olayları. Önce işte on-peers connection participant ID'leri alıyor. Biz buraya şey diyelim. Şimdi oyuncu eğer çıktıysa her oyuncu için o oyuncuyu söylesin. Aslında şu ikisi aynı şey demek de disconnect ile left. Gene de galiba yazmamız gerektiği için. Neyse, bunu şeyle yapacağız. For each'e bağlayalım. Her string array olduğu için hepsi için tek tek girsin diyelim. For each direkt yapıyı kurmuyor değil mi orada? For each bir tanesi yapıyı kuruyordu ama neyse. String türünden in yukarıdaki participant IDs değil, bir saniye. String önce participant ID s yok, in participant IDs. Yani bir oyuncu var çıkan, bunu çıkan oyuncuların içinde ara gibi bir şey dedik diyelim. For için yapısını kuruyoruz. Şimdi eğer oyuncu çıktıysa işte şunun olayı olacak. Get component text oyuncu çıktı veya şey bu bu connected değil mi? Şu anda baktım, tamam, şu oyuncu odaya bağlandı diyeceğiz o zaman. Participant ID olarak aldığımız için en son odaya bağlandı. Şuraya şunu yazacağız. Participant ID artı odaya bağlandı. Şu oyuncu odaya bağlandı. Bunu yanlış mı yazdım? D büyük. Tamam, şu oyuncu odaya bağlandı demeye çalıştık burada. Aynı şey için de geçerli olacak. On-peer disconnected. Yapısı normalde aynı mıydı? Tamam. On-peer disconnected olursa şu oyuncu boşluk odadan ayrıldı. Odadan çıktı diyelim baksa. O oyuncu odadan çıkmış, bağlantısı kesilmiş demek veya bağlantısı kesildi. Disconnected aslında. Left farklı, disconnect farklı da. Neyse, fark etmiyor. Başka bir şey kalmadı. En son şu real time mesajın olduğu, asıl her şeyin döndüğü yer. Ki bu da benzer bir şey. Şurası. Israel string byte data. Bu arada reliable olayı şöyle. Send mesaj deyince şu reliable tarafı true ya da false değeri alıyor. Bu TCP ve UDP bağlantıları. Yanlış hatırlamıyorsam UDP'de şeyde daha hızlı olan sanırım kapalı olan mıydı, açık mıydı o? Şu an hatırlayamadım ama neyse, bakacağız artık. UDP'de işte şey oluyor. Karşı tarafa veri gönderiyorsunuz ve o veri alındı mı cevap bekliyorsunuz. TCP'de ise tam tersi direkt olarak gönderiyorsunuz. Alınması sizin umurunuzda değil. Ya da burada yanlış yapmış olabilirim. Çok özür dilerim. Tam tersi. Ona internetten bakmak lazım. Şimdi her şeyin döndüğü asıl yere geliyoruz. En alta onu yazalım. On real time message received olayı. Public void on real time message received. Bu ne demek? Şu demek, her byte alındığında. Biliyorsunuz ki oyunlar sürekli byte gönderip alarak işliyorlar. Bunları aynı oradakiler neyse güvenilir mi demek ya? Güvenilir mi mesela? Güvenilir mi? Virgül işte string gönderici ID kimin gönderdiği. Bu eğer şurası çok şey için önemli. Oyununuzda 2 kişiden fazla kişi varsa gönderici ID'ye göre hepsine işlem yapmanız lazım. Buralar hani çok detay düşmeniz gereken yerler, kafada karıştırıyor. Allah kolaylık versin diye şimdiden. Ve byte istiyor. Şey olarak array olarak istiyor. Data, veri diyelim. Şimdi her real time mesaj geldiğinde işte bir servisler yaptıracağız. Şu an buraya karışmıyorum. Bakalım şu an problem var mı? Oyuncuyu al string'te hala mı hata var? Public participant hadi ama. Oyuncuyu al, iyi de oyuncuyu al string katılınca ID diye bir şey var mı acaba başka? Tamam, zaten sadece o ikisi var. Oyuncuyu al get participant string mi istiyor normalde, nokta get participant string, tamam, katılımcı ID. Bir saniye, bu public
Ya return diyeceğiz buna ki oyuncuyu buna döndürsün mantığı. Umarım doğrudur. Aynen, güzel. Bu arada şundan nefret ediyorum. Senden de. Bunları öylesine yapıyorum. Sadece çok sinir olduğum için şunlara. Sürekli her CTRS yaptığımda geliyorlar ve debug'a gerek yok. Hayır, neyse sen de. Şimdi yavaştan şeye geçeceğiz işte. Çok oyuncu öncesinde tabii ki şey var. Çok oyuncunun hareketi dışında menü için bir script yazmamız lazım. İşte giriş yapıldı mı aslında onu yaptık ama bir de aralarındaki bağlantıyı ayarlayan bir tane daha yapmamız lazım. Önce çok oyuncuyu bir şuraya atalım. Çok oyuncu bağlantı. Şuraya işte mp menü script'i gelecek. Daha önce yaptığım çalışma olduğu için şu an boş hepsi. Çok oyuncu bağlantıyı şuradan işaretliyorum ve bu giriş yap olduğu için çok oyuncu bağlantı giriş yap. Hashbul için aynı şeyi yapıyorum. Çok oyuncu nokta hashbul ve çıkış yapmadık. Çıkış da şurada vardı zaten, oradan bakalım. Niye bir caps lock mu çık? Exit diye mi geçiyordu? Hayır, sign out diye geçiyordu. Ama burada geçiyordu. Instance.sign out, okey. Kapalım. Public şuraya yazalım. Public void çıkış yap. Ben neden böyle yazıyorum ya? Çıkış yap. Play games platform nokta instance nokta signout. Ben de bunun olmasını bekliyorum. Çok oyuncu nokta çok oyuncudan çıkış yap. Şimdi bunları falan düzenliyor. Eyvallah da dediğim gibi bir menüyü düzenleyen başka bir tane script'e ihtiyacımız var. İşte menü düzenleyici diyebiliriz bunu ya da işte multiplayer menü script falan. Menü script yazalım. mp menü script. İki tarafında yeni kalmasını maksat. Bu mp menü script şimdi şunları yapacak. İşte interactive table'ları falan kapatacak ve bir de şu lazım. Giriş yapıldı mı yapılmadı mı güncellememiz lazım. Çünkü her giriş üste basılabilir ya da eşla üste basılabilir. Onları engellemek için işte böyle bir sistem kurmamız gerekiyor. Önce çok oyuncu bağlantıya ulaşmak için çok oyuncu bağlantı işte Google Play neyse. Public önce şuraya using'lerden UI'yi gireyim. Unity Engine nokta user interface. Public buton. Giriş yap butonumuz var, çıkış yap var. Oyun log text'imiz var. Aslında log text'ine gerek yok. Böyle şu anda giriş yap diyelim. Buton başlasın. Yine public buton çıkış yap. Bir de hashbul butonumuz var. Public buton hashbul butonu. Bunların dışında şu anda okuyorum. Evet. Şuradan sonra bunları atayacağız vesaire. Öncesinde start'a gp'ye eşittir new yapmamız lazım. Çok oyuncu bağlantıya instance işte olayı burada işe yarıyor. Oluşturmamız lazım. Bir tane void oluşturalım. Giriş yapıldı mı yapılmadı mı hepsini çok oyuncu bağlantıdaki işlemlerle tek tek atalım. Public void giriş yapıldı mı güncellesin. Yapıldı mı çok uzun yazdım. Neyse. Bu bir bool alsın. Giriş yapıldı mı diye bir bool. Şimdi eğer giriş yapıldıysa ve giriş yapılmadıysa diye iki farklı değer döndüreceğiz. Eğer giriş yapıldıysa eğer uzun yazmaya gerek yok aslında ama eğer giriş yapıldıysa interactive table'larını açıp kapatacağız ve giriş yapılmadıysa diyoruz. Eğer giriş yapıldıysa şimdi giriş yap butonuna bastık. Giriş yap güncelle çok oyuncu bağlantıdan gelirse artık giriş yap butonuna basılmasın. Eşittir false. Hashbul butonu non interactable açılsın. Artık hash bulabilirsin ve çıkış yap butonu açılsın. Bunlar çıkış yap. Buna niye buton yazmamışım ki? Çıkış yap butonu interactable açılsın. Bunlar normalde kapalı konumuna getirelim çünkü giriş yapmadan çıkış yapmak saçma olur. Pardon, çıkış yapın açılacak.
söyledim. Şunlar önce eş bul ve çıkış yapılar, interaktif yapıları kapalı, sadece giriş yapı açık. Güzel. Aynıların tam tersi burada geçerli. False, true, false. Eğer giriş yapılmadı ise çıkışta yapılamaz, eşte bulunamaz. Aslında bunları yapmamıza gerek yoktu. Zaten şeyde atacağız. Giriş yap güncelle deyince onları işte güncelleyeceğiz diyelim. Başka bunda neler olacak? İşte menüye burada ne hatası var? Giriş yapa çok oyuncu bağlantıdan buradan ulaştığımız için aslında gerek yok bunlara. Tamam, şeyleri şimdi geri geldik. Çok oyuncu bağlantıdaki belirli noktalara şeyleri ekleyeceğiz. Giriş yapıldı mı, giriş yapılmadı mı, buna hep ulaşacağız diyelim. Önce bir şey yapalım işte. Bu arada bu mp menü script ya. Şu çok oyuncunun altına mp menü scriptini atıyorum. Ki şey diyebilirim. GameObject.file çok oyuncu.mp menü diye ulaşabilelim. GP dediği çok oyuncu bağlantıdır. Şu an hata yok değil mi? Yok, tamam. Şimdi çok oyuncu bağlantıya geliyorum. Giriş yapılan yerlere işte şey diyeceğiz tek tek. Giriş yapıldı mı güncelle, giriş yapılmadı mı durumu tek tek yazacağız işte. Önce başlangıçta zaten büyük ihtimalle giriş yapılmamıştır da belki daha önce kalan oyundan geri gelmişse falan diye. GameObject yazamıyorum. GameObject.find çok oyuncu şu oyun aynen çok oyuncu nokta get component mp menü script nokta giriş yapıldı mı güncelle. Şu anda giriş yapıldıysa bunu true false yapmayalım çünkü değişebiliyor. Onu şuradan alacağız. Normal sosyal şeyini kullanacağız. Sosyal nokta local user. Eğer şu anki oyuncu giriş yapıldıysa, authenticated olayı varsa diyeceğiz. Bunu kopyalıyorum giriş yapıldı mı güncelleye kadar. Şimdi giriş yapılan yerler normalde startta önce bir durumu belirtmemiz lazım. Onun dışında işte giriş yap tarafında var zaten. Giriş yapıldı ise giriş yapıldı mı true'dur. Girişte hata varsa giriş yapılamadıdır. Onun dışında nerelerde var? Aşağıda şeyler var. Sign out çıkış tarafı var. Nerede o? Çıkış yap sign out ise giriş yapılmadıdır. Onun dışında zaten başka giriş yapıldığı algılamamız gereken belirli bir yer yok diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Şu an tamam, yavaş yavaş şeye geçebilir işte oyuncunun hareketi ve veri gönderimine geçebiliriz diye düşünüyorum. Şu an başka bir eksiğimiz yok sanırım. Tamam. Yavaştan şimdi çok oyuncu için işte çok oyuncular için bağlantı dışında bir de çok oyuncu hareket scriptimiz olacak. Hareketteki şu real time mesaj burayı kapatalım artık. Bunu değişmeyecek. Buna değişmeyecek. Bunu da kapatıyorum. Şuraya oyuncu hareketi sağladıktan sonra şey yapacağız işte tek tek. Nedir adam? Byte'ları işte her oyuncu için byte al, pozisyon, rotasyon neyse artık. Daha sonra hepsi için tek tek şey yap. Bunları işle ve gönder diyeceğiz. Önce normal birinci oyuncu için normal bir hareket script yapıyorum. Hareket yaptık zaten, onu atıyorum şeye oyuncuya. Düzenleyicide ne yaptım? Nereye yazdım ben? Oyuncu 1'e önce hareketi atıyorum. Tam atmışım zaten. Tamam, bu zaten var. Buraya şimdi çok oyuncu bağlantı scriptini atıyorum ki şey olsun, adı nedir? İşte bağlantıyı sağlasın. S instance olayı burada işe yarıyor. Pardon, bir saniye. Çok oyuncu bağlantı değil. Buraya başka bir şey atacağız. Hareketi sağlayan bir şey atacağız ki şey bu. Şu anki değerleri alıp gönder scriptini oraya atacağız işte. Şimdi ikinci oyuncu için bir tane script yazalım. Önce birinciye geçelim, daha doğrusu da sırayla gidelim biraz. Aslında ikinci daha basit ama her neyse. Birinci oyuncu önce hareketini şu anda normal olarak yapıyor. Ama bir de bunun dışında normal verileri gönderen diyelim. İkinci bir tane şeyle ihtiyacımız var. Yavaştan ona başlayalım.
Çok oyuncu bağlantının içine aslında onu gömsek. Bir saniye ya, aslında öyle mi yapsak? Yok, aslında hiç öyle karıştırırsak bayağı dallanıp budaklanacak. Tamam ya, çok oyuncu hareketini ayrı bir tane oluşturalım. İç içe maksat olmasın da düzenli olsun biraz. Çok oyuncu hareket diyelim. Bu verileri alıp gönderen script olacak. Şimdi önce bir mono behavior'dır. Buna hiç karışmıyoruz. Using'lere bilmiyorum birazdan ne gelecek. Önce oyuncumuzun konumunu almak için işte float. Bu arada float'la alın int'i ben daha önce denedim. Berbat bir görüntüye sahip. Hani kasıyormuş gibi gözüküyor. Ben hatta en başta kasıyor sandım. Meğer int olarak gönderdiğim içinmiş. Float ile int arasında byte farkı yok. Buna bazen itiraz edebilir ama yok. Şöyle ki zaten 32 bit kullandığımız için nasıl diyelim, artı eksi tarafına girmeyecek. Yani nasıl diyelim ki buna? Ya bunda yok çünkü Unity internetten bakabilirsiniz. Unity, neyse şu an hiç uğraşamayacağım. Float kullanın kısaca. Zaten 4 byte'lık bir yer kaplıyor. Pozisyon x diyelim. Pozisyon y ve z'miz olacak. X, y ve z. Bunları göndereceğimiz bir şurada istediği byte istediği için bir byte oluşturacağız. Bu private yine private byte ama bu array'dir, yani aralık alacak. Bu verileri belirleyecek, gönderilecek veriler diyelim. Bir de byte olarak dışında verileri import etmek için, içine atmak için bir tane liste oluşturalım. List byte türünden olsun. Buraya collections nokta değil tabii ki, linki kullanacağız. Using system nokta link. Normal liste oluşturmak için değil. Collections nokta generic. Liste oluşturmak için. Aynen. Byte türündendir bu. Buna da diyelim, veri listesi diyelim. Şimdi önce veri listesini oluşturduk. Bunu bir eşittir new byte türünden new list byte türünden. Kullanımı böyle miydi? Galiba evet, tamam. Çok oyuncu bağlantıyı buna atmak için bu olacak normalde. Çok oyuncu hareket birinci oyuncuya atılacağı için ikinci oyuncu bunun yansıması olacak. O multiplayer ikinci oyuncu hareket gibi bir şey. Çünkü nasıl diyelim, multiplayer'daki oyunların mantığını bilirsiniz. Birinci oyuncu her zaman sabittir. İkinci oyuncu klondur, fake'tir. Gelen veriler ona gönderilir. Her oyunda bu böyledir zaten. Bunu aynı şekilde göndereceğiz işte. Önce çok oyuncu bağlantının instansını oluşturalım. Çok oyuncu bağlantı script diyelim bunu. Eşittir çok oyuncu bağlantı nokta instance burada işe yarıyor işte. Void değil bu. Return aldığı için. Bu oyuncunun adını belirlememize gerek var mı? Belirleyelim, fark etmiyor. Name eşittir işte script nokta kendini oyuncuyu al script nokta şurası çok oyuncu bağlantı. Oyuncuyu al mıydı? Kendini al vardı değil mi? Aynen. Kendini al nokta oyuncunun adını yazsın ve şöyle bir şey yapacağız. Oyunda isim sistemini zaten her şeyi farklı yapabilmeniz için bu şekilde ilerliyorum. Daha karışık gözüküyor ama en düzenli hali bu, inanın bana. Birinci oyuncunun ismini belirleyen bir şey var burada. İkinci oyuncu da var. Bunları bir isim script'te, bunlar daha sonra yazacağız da zaten. Birinci oyuncu isim birinci oyuncunun üstüne gelecek. O yüzden birinci oyuncu isim adındaki şunu kopyalayalım. Game object nokta find deyip birinci oyuncu isimdeki text mention text'e bu oyuncudur. Bu script nokta kendine yaz display name'dir diye eşitleyeceğiz bunu. Game object nokta caps lock mu açık benim ya? Game object nokta find tabii ki birinci oyuncu isim boşluk var. Nokta get component text mesh türünden olduğu için nokta text eşittir yukarıdakinin aynısı. Şimdi bu ilk birinci oyuncuyu atadığımız için her yerde böyle şeyler olacak. Bir tane void oluşturalım. Bu void yapacak. Nasıl diyelim? Konumumuza gönderecek. Hatta adı da öyle olsun. Public void konum gönder.
Bu konum gönder dediğimizde floatlar alacak işte. Bu float pozisyon x, y, z'ler diyebiliriz buna. Pozisyon x virgül pozisyon y pozisyon z x, y, z'lerimiz olacak. Bu yukarıdakiyle karışmayacak çünkü zaten kendi içinde işlediği için aslında neyse fark etmiyor. Yazalım şunları. Şimdi bu veri listesinde gelen hepsini şu veri listesi oluşturduğumuz liste var ya byte türünden, ona import edeceğiz. Önce bu void sürekli kullanılacağı için her veri geldiğinde veri listesini silmemiz lazım. Nokta clear diyoruz. Caps lock'a çıkıyor. Evet. Daha sonra tek tek veri listesi nokta işte add falan diyeceğiz. Veri ama şey yapacağız. Gelen değerler float olduğu için 4 byte'a sahip. O yüzden nokta add range'i kullanacağız. Ama öncesinde şunu yapmak istiyorum. Biz pozisyon gönderiyoruz. Çoğu oyunda rotasyon da gönderildiği için, benimki top olduğu için rotasyon ihtiyaç yok. Ama pozisyon ve rotasyon olarak yapalım ki size de kolaylık olsun. Ve nasıl iki farklı veri gönderilir ve bunlar nasıl ayrıştırılır, hani split olayı. Onu göstermek için önce add deyip byte türünde, byte parantezinde normal şu tekli parantez. Tekli parantez içinde pozisyonun p'si. Tek hane kullanıyorum sadece. Bunu gönderiyorum. Bunun çok oyuncu bağlantıda gelen verinin işte ilk indeksi p ise ve rotasyonun r'si ise farklı işlemler yapacağız. Önce işte bu pozisyon türüdür diyorum. Daha sonra veri listesi nokta add range diyerek, aralık belirleyerek burada şeyi kullanacağız. Gelen pozisyon x float'ını byte'a çevireceğiz. Onun için şöyle bir şey var. System nokta bit converter diye bir olay var. Nokta get byte özelliği char kabul ettiği için, ki int'te bir char olduğu için diyebiliriz. Pozisyon x'i buradan alırız. Olay bir parantez, iki parantez nokta alıyorum. Aynısını pozisyon x, y ve z için de yapıyorum. X, y ve de z. Daha sonra bu veri listesini gönderecek verilere eşitliyorum. Gönderilecek veriler dediğimiz byte türü eşittir oluşturduğumuz veri listesini string olarak array olarak gönder. Çünkü şu parantez array ifade ettiği için. To array okay. En sonunda işte verileri gönder olayı. Play games platform bunu using'ini kullanmadık da şuraya yazalım da using işte Google Play Games yazdım. Play Games platform nokta neydi instance nokta real time nokta unutmuş olabilirim. Send message to all. Şimdi bu reliable ve data olayı var şurada. Bu arada şeydi galiba. True hatırladım aynen. True ise TCP, false ise UDP ve daha hızlı olan false yani false yani UDP oluyor aynen. Send message to all. Ben false yapıyorum çünkü benim verilerim güvenilir değil. Güvenilirden kasıt şöyle. Verilerin gittiğini kontrol etmek istemiyorum. Fazla internetin kullanılmasını istemiyorum da diyebiliriz bunu. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Virgül daha sonra da byte aralığı istediği için gönderilecek veriler byte'ı gönderiyorum buraya. Konum gönderin aynısı rotasyon içinde olacak. Ona şu anda girmiyorum. Sadece rotasyon x, y, z işte. Aynı şekilde aynı listeyi hatta. Aslında şu an yazsak mı? Neyse şu an gerek var mı? Yazalım fark etmiyor. Rotasyon gönder diyelim. Pozisyon x değil de bunun adı bu sefer rotasyon x'tir. Rotasyonları tek tek buralara yazıyorum. Bu da float olduğu için şurada neden böyle oldu? Tamam. Aynı şeyleri işliyor zaten. Onların herhangi bir farkı yok. En son bu birinci oyuncuda olacağı için hareketi zaten bu sağlıyor. O yüzden bu sadece okuma yapacağı için fixed gene tabii ki fixed update'te sürekli bu oyuncunun konumunu göndereceğiz. Şimdi konum gönder float olarak pozisyon, bunlar neden böyle geçiyor? Float pozisyon. Floatlar nereye kaybolmuş ya? Özür dilerim arkadaşlar. Buraları düzeltmeniz gerekiyor.
konum gönder. Şimdi bu oyuncunun işte dize gerek yoktu aslında, neyse. Bu oyuncunun transform position nokta x'ini gönder. Virgül. Aynı şey y için de geçerli ve z için. Yani şu anki konumumuzu işte göndertiyoruz diyelim. Y virgül nokta z. Z. Aynı şey arkadaşlar rotasyon için de yapıyorsunuz. Konum gönder ama tek tek yazalım. Rotasyon gönder diye bu sefer şey işte oyuncunun şu anki Euler Angels'taki x'ini, v'sini, z'sini is nokta işte game object nokta transform nokta rotation nokta Euler Angels nokta x virgül. Rotasyonu Euler Angels aldığı için bunu kullanıyorum. Nokta y virgül nokta z, ama ben şu anda bunu yorum olarak tutuyorum. Alış tarafında da aynı şeyi göstereceğim zaten. Rotasyonu gönder. Aslında fark etmiyor. Bazen rotasyon da göndersin. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunlara bir materyal mi eklesek? Bir tane materyal oluşturuyorum. Kırmızı renkte. Bir tane küp ekliyorum buraya. Şöyle bir şey. Bunu buraya atıyorum. Birinci oyun rotasyonu görmek için. Çünkü ileride kamerayı açacağım da rotasyon nerede olduğunu saptamak için diyelim buna. Oyuncu 1. Bunun box spoiler'ı yok. Kapatıyorum. Aynı şey oyuncu 2 için de geçerli. Ama şurada. Bu arada bu oyuncu 1 hangisi? Bu oyuncu 1'dir ve ortasında üstünde şöyle bir şey var. Bu da oyuncu 2'dir. Tamam. Maksat rotasyonu gözlemleyebilirim diye hani bir şey. Hatta bir tane daha materyal oluşturalım da o da şey olsun. Oyunculara atalım bunda. İki farklı renk mi yapsak? Tamam. Şöyle olsun bakalım. Tamam, konum vesaire vesaire gönderdik. Şimdi bu arada ismi aradan çıkaralım çünkü şu real time tarafı biraz daha hani yoğun diyelim. İsim için şöyle bir tane script yazalım. BP isim oyundan. BP isim olsun adı. Multiplayer isim. Şimdi bu isim birinci ve ikinci oyuncuya göre değişiyor. Neden böyle kaldı ki? Güzel. Birinci ve ikinci oyuncuya göre değişiyor. O yüzden yapalım. Eğer bu script birinci oyuncuya atılmışsa birinci oyuncunun ismini alsın. İkinci oyun konuşamıyorum. Anladınız siz. Onun için bir tane public enum belirliyorum. Bu tipi belirleyen bir şey olsun. Ya da işte kaçıncı olduğunu belirleyen bir şey. Tip kaçıncı diyelim hatta direkt. Kaçıncı şu parantezden 1 ile 2. Şu parantez ve şu. Daha sonra işte public kaçıncı eşittir bu tip olsun. İsim sürekli kameraya bakacağı için public transform cinsinden kameranın konumunu alalım. Bir de ne kaldı? Birinci oyuncu ve ikinci oyuncu transformun üstünü almak için diyelim. Birinci oyuncu game object. Keşke silmeseydim. Game object olarak atalım, fark etmiyor. Birinci oyuncu public game object ikinci oyuncu. Şimdi start'a bir şey yapmamıza gerek yok. Start'ı aynen siliyorum. Update diyorum ki eğer bunun tipi eşittir kaçıncı nokta 1 ise bunu yap, 2 ise şunu yap falan filan. Kaçıncı nokta 1, kaçıncı nokta 2. Aslında burada else kullansak daha iyi olur çünkü ikinci bir oluşturuyor burada. CPU'yu yoran bir işlem oluşturuyor. Gerçi küçük şeyler fark etmiyor ama neden bu çok değişik gözüküyor? Neyse. Eğer birinci oyuncu ise şimdi bunu isme atacağız. Birinci oyuncu isimleri atacağımız için bu oyuncunun şöyle yapalım hatta. Şu an tabii ki atamıyoruz. Bu oyuncunun ismi hadi ama tamam. Şu birinci oyuncunun ismini şu belirliyor ya. Saçma sapan şeyler oluyor. Birinci oyuncunun ismi bu, ikinci oyuncunun ismi bu ya şimdi. Bu birinci oyuncu için geçerli. Oyuncu 1'i alıyor. Bu da ikinci oyuncu için geçerli. Bunu siliyorum. Bu da ikinci oyuncuyu alıyor ve
İkinci oyuncu ister. Kamera olarak bunu ister. Kameraya bakmasını sağlamak için kamera olarak şunu ister. 1 ve 2. Güzel. Şimdi birinci oyuncuysa şunu yap diyeceğiz. İkinci oyuncuysa şu işte. Bu text olduğu için işte bu şekilde yapacağız. These no, sürekli this kullanım ama this'in aslında bir mantığı yok. O hani parent ve child olayları için geçerli. Neyse. Game object nokta transform nokta position. Oyuncular sürekli hareket edeceği için öncelikle bunlar birinci veya ikinci oyuncunun üstünde olacak bu text mesh'imiz. Eşittir işte new vector 3. Burada işte eğer birinci oyuncuysa birinci oyuncu nokta transform nokta position nokta x virgül işte aynısı y ve z, ama şöyle bir şey var, z x virgül y y artı bir kaç f yeter. İkinci oyuncu isim normalde hadi ama şurada ise 2 3 4 5 3f üstünde olsun ki hani oyuncunun içinde olmasın tabii ki ismi. 3f'lik bir üste sahip olsun diyelim. Aynısını kopyalıyorum. 6 yazıyorum. Gelsin içine ama ikinci oyuncu olarak değiştiriyorum bunu. Hani farklı oyuncuların üstlerine gitmesin diye. Şöyle ve de şöyle. Ve bunlar sürekli kameraya bakacağı için else'in dışına 1 ve 2 fark etmeksizin işte this nokta game object game object nokta transform nokta rotation eşittir işte quaternion nokta look rotation kullanacağız. Look rotation kamera aradaki farkı alacağımız için vektör 3 forward istiyor çünkü. Yani direction normalized olayı oluyor bu. Şu anki oyuncunun pozisyonu eksi kamera nokta transform nokta rotation. Direkt kamera dersek ters veya yamuk bakabiliyor. Hani look rotation mantığı o diyelim. Hatamız nerede diye bakıyorum. İkinci oyuncu deneyiminde sanmış. Ups, her şeyi sildim. Şurada var. Bekliyoruz. Güzel. Şimdi yavaştan geçelim işte. İkinci oyuncunun yansımasını oluşturmadan önce işte birinci oyuncu için konumu gönderiyorduk ya hani ikinci oyuncu bunun nasıl alacak? Bu çok oyuncu bağlantıdaki on receive tarafı var ya işte asıl olayın geçtiği yer diye tanımladım. Oraya geçelim. Burası biraz daha hani aslında çok da karışık değil ama birazcık karışık değil, neyse. Şimdi önce gelen bir karakterimiz var, tipimiz var. İlk değerimiz karakter olduğu için hani char kabul ediyordu ya bizde integer p zaten char falan diyorduk. Char diyelim. Bunun adı tip olsun. Bu tip algılamak için pozisyon mu rotasyon mu onu algılamak için bir şey. Eşittir karakter değerinde gelen değerin ilk indeksi. Yani şu oluyor. Byte p. Bu arada şu r olacak. Gözümüzden kaçmış. P değeri adı nedir? Byte normalde 1 byte kapladığı için ve P de karakter olduğu için sadece bir değer, bir indeksi kullanıyor. Buralar işte birazcık karışık dedim. Şimdi eğer işte tip dediğimiz eşittir tekil parantez içinde P ise ve R ise. Burada mesela yapmanız lazım işte. Eğer gönderdiğim veri atıyorum. Oyununuz savaş oyunu ve bir oyuncu ateş açtı. Ateş gönder diyorsunuz. Veri tipi A. Eğer A ise herkese görünür bir işte ateş mermi oluşur. İnsan genç olur. Belirli bir konuma gönderir vesaire vesaire. Yani işiniz zor eğer böyle bir şey istiyorsanız. Ama tabii ki yapılabiliyor. Sadece bayağı bir zamanınız alacak. Uğraştıracak. Yeterince sizi sıktım galiba. Neyse devam edelim. P ise diyoruz. Şimdi ilk indeksimizi aldık. Önce bu ikinci oyuncuya yeni bir pozisyon kazandıracağız için vektör 3 oluşturalım. Hepsini daha sonra buraya tek tek yazacağız. İkinci oyuncu yeni pozisyon diyelim. İkinci oyuncu yeni pozisyon. Çok uzun yazdım ama anlaşılır olsun diye böyle uzun yazıyorum. Şimdi tek tek float pozisyon x dediğimiz float pozisyon
x eşittir şurada system.bit converter'ı kullandık ya, get byte dedik. Aynı olayı bunun için kullanacağız ama get byte değil, başka bir şey. System.bit converter.toSingle. Başka yerlerde şey görebilirsiniz, toInt 32 veya ne bileyim başka herhangi bir şey görebilirsiniz. String falan da var mesela. Single'lı tercih ediyorum çünkü ben int'i kullanımını daha önce neden bilmiyorum lag yaptım. Şu anda farklı neden olduğunu. toInt diyerek float'ı çevirmeye çalışıyorum ondan. toSingle float değeri aldığı için toSingle kullanıyoruz. Eğer gönderdiğiniz şey bir string ise toString'i kullanabilirsiniz. Alttaki işte veya integer ise toInt 32'yi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama float olmadığı için toSingle'ı kullanıyoruz. Evet, toSingle burası biraz karışabilir. Eğer hatanız varsa buraya bir daha bakın derim. Datadan 0. indeksi aldık ya şimdi. 0'ı kullandık. 1. indeksi alıyoruz. Sonrasında aynısını kopyalayıp yapıştır yapıyorum. Pozisyon y için. Şimdi data virgül şurada şöyle bir şey var. Byte karakter olarak tanımladığımız şey işte p karakteri tekil karakter olduğu için byte olarak bir indekste bir slotta hacimde gönderebiliyoruz. Float 4 yer kapladığı için sıfırdan sonra gelen 1'i al diyoruz ama 1, 2, 3 ve 4. slotu kaplıyor bunlar. O yüzden ikinci float 5'ten başlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Karışık dediğim yer hepsi burası aslında. İkincisi de 5'ten itibaren başladığı için 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9'dan başlar. Mantık bu. Daha sonra işte ikinci oyuncu yeni pozisyonu güncelleyelim tek tek. İkinci oyuncu yeni pozisyon eşittir new vektör 3. Pozisyon x virgül pozisyon z x y virgül pozisyon z nerede? Pozisyon z. Tamam. Daha sonra ikinci oyuncu için bunu güncelleyeceğiz. Burayı şimdilik ikinci oyuncuya güncelle diyorum. Oyuncunun ikinci oyuncu yazalım da anlaşılır zaten. Eğer R ise aynı olayı kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İkinci oyuncuyu yeni rotasyon diyorum buraya. Rotasyon aynı olay zaten aynı şekilde geliyor. Hatta bunları değiştirmeye gerek yok da. Neyse karışık olmasın maksat. Rotasyon ikinci oyuncu yeni rotasyon dediğim şey çok düşünüyorum ama ikinci oyuncu yeni rotasyon x, y, z'lerimiz bunlardır ve şöyle şimdi buralara şeyler gelecek şu ikinci satırlara ikinci oyuncunun işte şu fake olacak diyorduk ya onu simüle eden skripte her gelen konumu işte kendisine eşitleyen bir tane script oluşturacağız. İşte ikinci oyuncunun işte fake diyebiliriz buna bir nevi. Aslında fake değil dediğim gibi her şey oyun aynı mantıkta işler zaten. Biz de onu zaten yapmaya çalışıyoruz burada. Buralar şimdi yorum olarak kalıyor. Yeni bir tane script oluşturuyorum. Bunları kapatıyorum. Her şey buralarda dediğim gibi işte konum gönder ve şu satır aslında burası oluyor. Ve işte real time mesaj receive olduğunda bir ve ikinci oyuncu için güncelle diyoruz. Bir kaydedelim bakalım problem var mı? Güzel. Bir tane script oluşturuyorum buraya. Adı işte mp ikinci oyuncu olsun. İkinci oyuncu. Bu ikinci oyuncu şunları yapacak. Yeni gelen konumu eskisiyle bir fark olup olmadığına bakacak. Eğer aralarında fark yoksa çünkü buradaki mantık şu. Eğer oyuncu sabitse boşuna güncellemesin ve veri göndermesinin tarafı için oluşturmak lazım da şu an oraya hiç girmiyorum. İkinci oyuncu için boşuna simüle etmesin eğer pozisyonu aynı ise. Eski konum olacak, yeni konum olacak, bir de gelen konumumuz olacak. Bunları private tutulmasın, public'e gerek yok. Private işte vektör 3 olarak bunu vektörden alırız birazdan. Yeni konumumuz, eski konumumuz, bir de gelen konumumuz var. Şu an karışık gözükebilir, hani 3 tane neden oluşturdum eşref tarzında yorum yapabilirsiniz.
Gayet basit bir mantığı var. Birazdan update'de zaten bunu göstereceğim. Fixed update'de göstereceğim tabii ki bunu. Çünkü hareket olayları fixed'laydı. Şimdi bu ikinci oyuncu atılacağı için şuraya yani. İkinci oyuncuya öncelikle atıyorum bunu. İkinci oyuncuya atılacağı için birinci oyuncudaki gibi neredeydi o? Şunun aynısını ikinci oyuncuya da kopyalıyorum. Ama bu sefer ikinci oyun bu arada şurası ikinci oyuncu isim olarak buluyorum ve bu ikinci oyuncu olduğu için kendini al değil diğer oyuncuyu al diyorum. Umarım burası anlaşılmıştır çünkü her şey buralarda dönüyor zaten. Hata olmaması için dikkatli etmemiz gerekiyor bu kadar. Devam edelim. Şimdi ismimizi yazdık buraya, işte isim falan dönüyor oralarda, olaylar oluyor zaten. Fixed update'te gelen konumu vesaire alacağız. Aslında şu çok oyuncu bağlantı script'i. Neyse bir tane oluşturalım, fark etmiyor. Bir daha instance alıp eski konum dediğimiz şey eşittir. Bana artık bu yeni konum olmuştur. Buraya yazdıktan sonra anlaşılacak büyük ihtimalle. Yeni konum dediğim şey artık gelen konum olmuştur. Eğer eski konum eşit değildir, yeni konum ise işte bu oyuncunun transform position'ını rigid body olarak yapıyorduk. GameObject.getComponent rigid body move position deyip yeni konumu buraya gömüyoruz. Olay bu kadar. Başka bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Bir genel olarak bakalım şöyle. Tamam. Problem yok ya. Sanırım build alabiliriz artık. Build aşaması geldiği gibi gözüküyor. Pozisyon ve rotasyonları alıyoruz. Bu arada şu an sadece gelen konumu alıyorum ama bu arada bir saniye. Pardon tabii ki kaldı. Gelen konumu işlemedik. Private'i public'e alıyorum. Özür dilerim. Public'te şimdi her şey geldiğinde konum geldiğinde daha doğrusu şeyden güncelleyeceğiz, işte buraya atacağız. Çok oyuncu bağlantıya geliyorum. Her konum geldiğinde burası şimdi olacak işte. Nedir adı? Şu ikinci oyuncuya eriş ve yap. Nedir adı? Konuşamıyorum. Neyse bir yazayım da. MP ikinci oyuncu normalde oyuncu 2 olduğu için aslında GameObject falan burada kasacaktır da mi yapsak? Birinci oyuncu, ikinci oyuncu mu oluştursak? Public GameObject ikinci oyuncu olması yeterli. İkinci oyuncu Game info nedir ya? GameObject ikinci oyuncuya atacağım için bunları ve çok oyuncu bağlantı tek oyuncuda olacağı için birinci ana oyuncuda bir nevi server mantığı gibi düşünebilirsiniz. İkinci oyuncu nokta get component. Burada işte mp ikinci oyuncuya eriş ve onun içindeki şeyi al. Eşitle, gelen konuma eşitle diyeceğiz burada. Ne diyorduk en son? Get component mp ikinci oyuncu nokta gelen konum dediğimiz şey eşittir ikinci oyuncu yeni pozisyon. Olay burada bitiyor zaten. Aynı şey, daha doğrusu aynısı değil de rotasyon içinde oluşturacağız. Sonra gelen konum yerine işte gelen rotasyon deyip rotasyona eşitleyeceğiz. Zaten başka bir olay yok bunların. Aynı şekilde başlayalım. Şöyle bunun aynısını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ama burada bu sefer var. İkinci oyuncu gelen konum değil. Gelen rotasyon diyelim buraya. Birazdan oluşturacağım. İkinci oyuncu yeni rotasyon diyelim buraya. Ne kaldı? Gelen rotasyonu oluşturacağım. Onun dışında bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Pozisyon tutan istiyoruz falan. Tamam. Gelen konum, bir de gelen rotasyonumuz var. Gelen rotasyon da konum değişirse rotasyonu da değiştirirse mantığıyla GameObject nokta transform nokta rotasyon nokta Euler Angels vektör 3 aldığı için eşittir gelen rotasyona gömüyorum bunu da. Şimdi olay burada bitiyor ama isimleri en son yazdık falan, tamam eyvallah, tamam, başka bir şey kalmadı. Yavaştan boyut alalım isterseniz.
Oops. Rotation Euler Angels gelen rotasyon vektörü çalıyor. Transform nokta rotation. Şey mi yapacaktık? MP ikinci oyuncu nokta gelen rotasyon. Şey diyeyim mi? Hiç uğraşmayalım bununla. Gelen rotasyonu tamamıyla siliyorum. Geliyorum buraya, diyorum ki ikinci oyuncunun bu arada ikinci oyuncuyu şuradan belirleyelim de hata verecek tabii ki. İkinci oyuncu objesinin işte zaten obje game object olarak oluyor bunu. Transform nokta Euler Angels'ı eşittir ikinci oyuncu yeni rotasyon. Scriptler arası boşuna şey yapmaya gerek yok. Gelen rotasyonu da işlemeye gerek yok. Bu değil de. Ben bunu az önce silmedim ya. Oyuncu 1'e geliyorum. Şuradaki engellesin. Ups, şey yazdım. Oyuncu 1'deki ikinci çok oyuncu bağlantıyı hareketi bir saniye. Çok oyuncu bağlantı. Şimdi oyuncu 2'de MP ikinci oyuncu olacak. Bu gelen konumu alıyor. Editörden tabii ki bir şey yapmamamız gerekiyor. Birinci oyuncuda ise çok oyuncu hareket gönderdiği için çok oyuncu hareket script olacak çünkü bu gönderici. Onun dışında şeye bakıyordum da çok oyuncu bağlantıyı çok oyuncu bağlantı zaten şurası sağlıyor. Bakın bunu yapmayı unutmuşuz. Çok oyuncu bağlantı olacak burada. İkinci oyuncuyu işte buradaki ikinci oyuncu veriliyor. İkinci oyuncu. Bu bir nevi alıcı listener olduğu için zaten her şeyi bu sağlıyor diyebiliriz. Çok oyuncu bağlantıda o var. Altta bir şey gelmeyecek. Orası boş. Onu büyük ihtimalle menüde kullandığım için aynı olayı menüdekiyle kopyalamışım diye düşünüyorum. Bakalım problem var mı? Güzel. Yavaştan boyut olaylarına geçebiliriz. Önce şunu Authoritation'dan kaldırıp Landscape Left'e alıyorum. Com tarafı var zaten çünkü şey yapmıştık. Başlayalım. Bu elimize alalım bir bakalım. Olmuş. O sırada ben webcam'i yavaştan açayım şöyle. Nerede vardı? Videonun içinde var. Böyle görebileceğiniz bir şekilde. Telefon burada ve burada. Okey. Webcam'i başlatalım bakalım. Şu an atmasını bekliyorum. Florida. Bu arada arkadaşlar şunu şimdi kapatayım, daha var çünkü. Bitiyor da neyse. Çok güzel. Çünkü. Bu bizim oyun sahnemiz. Ayrıca multi bağlantı sahnemiz var. Bunları tabii ki eklemedik ve bunu enstall ediyoruz. Bir daha büyük etmem gerekiyor. Şunu diyecektim. Tabii ki reklam. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları izlerseniz. Bu arada sadece Unity videoları çekmiyorum. İşte farklı oynatma isteği var. Kime ne lazımsa diyebiliriz. Arduino, C Sharp, Android, Unreal, After Effects, Peak, işte Cinema 4D ve Unity tabii ki. Değişik alanlarla ilgisi olanlar bakabilirler. Öneririm. Öyle işte kadar. Bekliyoruz. Hata, bu arada bakalım hata olabilecek yer var mı diye bakıyorum ama ikinci oyuncu isim şeylerde problem çıkmaz zaten. Eşit değildir yeni konumca. Tamam, mantık her yerde mantık doğru gibi gözüküyor. Aldım. O sırada ben şunu yapıyorum. Onu ekledik. Çıkarıp buna takıyorum ve bir daha boyut alıyorum. Biz şuna bu arada bakalım, şöyle size doğru çevireyim isterseniz. Hatta şöyle mi yapsam? Şöyle. Şimdi öncelikle giriş yap butonuna basıyorum. Güzel bağlanıyor. İzin ver diyoruz. Bu ilk bağlantı için izin ver geliyor. Önce giriş yapınız. Girişte hata mı? Hadi ama. Bir daha mı giriş yap desem?
Konumu almıştık en son. Neyse bir daha alsın da bakalım ne oluyor. Bunu hala bekliyorum ama. Bekliyoruz. Bu arada biz şunu etkinde mi? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Test etme tarafına kullandığınız iki cihazın da Gmail'ini yazmanız gerekiyor. Buraya bitmeye sansürlemişimdir. Test kullanıcısı ekliyorum. Adı yazıyoruz. İki cihazdaki de Gmail yazıyoruz. Gmail.com ekle diyoruz. Sonuç olarak işte iki tane şey olması lazım. Fazladan da olabilir tabii ki. Şuraya geri gelelim. Bir daha ekran görüntüsünü açıyorum. Bir daha bir basalım bakalım ne olacak. Bu arada telefona geldi. Bir daha basıyorum. Hata vermemesini bekliyoruz. Güzel. Hoş geldin. Giriş yapıldı. Eş bul ve çıkış yap butonları geldi. Giriş yapa basılmıyor. Aynı olayı burada da gerçekleştiriyor. Şöyle yapsam. Şunu çıkarayım artık gerek yok. Giriş yap diyorum. O sırada ben buna eş bul. Bu da giriş yaptı. Güzel. Giriş yapıldı. Oda aranıyor. Eş kurunuyor. Eş bekleniyor. Giriş yapıldı. Eş bul diyorum ve güzel. Şunu dik yapıyorum ki tilt olduğu için odaya bağlanıldı. Çok güzel. Çok şey oldu bu. Problem var. Bakayım. Install'da mı problem var? Ne oldu? Güzel. Genel olarak bakmam lazım. Birinci oyuncunun hareketi sağlanıyor ama çok mu hızlıydı bu arada? Sanki de. Oyuncu 1 için hareket hızı çok da aslında şey değildi ama çok oyuncu hareket normalde P cinsinden bunu alır gönderir, rotasyonla gönderiyor ayrıca. Çok oyuncu bağlantı P cinsinden alarak büyük P gelen konumu işte MP ikinci oyuncuya gönderir. MP ikinci oyuncu bunu işler. 159 aynı şeyi kullandıkları için veri listesini kullandıkları için kapışma olur mu diye düşünüyorum ama yok, neden olsun ki? Çünkü her seferinde clear yapıyorum ve her void kendi içinde farklı işliyor. Çok oyuncu hareketteki şeyler konumu gönderiyorum vesaire. Bu normal zaten listeler. Buralarda problem olsa zaten hareket bile etmezdi mantık olarak. Menü scriptimizde işimiz yok. İkinci şuralarla. Normal şu hareket scriptine bakalım. Normal işte tilt'i al, gönder, vektör 3'e eşitle falan. Hareket hızı. Hareket hızı dediğim şey normalde 15'e. Bu arada onu bir 5 falan yapayım da çok hızlı olmasın. Görünürde bir problem yok gibi ama acaba görünmeyenin altından ne var? Neyse şunları 5 yapıp bir daha boyut almak istiyorum. Çünkü ikinci oyuncudaki ikinci oyuncuda hareket hızını zaten pozisyon olarak yapıyoruz. Ben de bir daha denemek istiyorum aynı şeyi. Geliyorum şuraya. Evet. Geldim. Önce kapatıyorum. Bu bağlanmadı mı? Basamamışım. Açtım oyunu. Geldim. Oyunu açtım. Giriş yaptım ve eş buldum. Giriş yaptım ve eş buldum. İkisi de şu an düz ama aşağı doğru hareket ediyor. Çünkü genel olarak daha bakmam lazım. Bir şey diyeyim mi? Oyuncu 1, oyuncu 2'leri acaba yanlış mı atıyoruz? İkinci oyuncu diye belirlediğim şey çok oyuncudaki oyuncu 2'dir. Oyuncu 2'ye atıyor. Tamam ya, orada problem yok. Şöyle mi yapsak acaba ya?
Şu çok oyuncu 2 nokta diyoruz yani ikinci oyuncu nokta pardon. Şunu sildim. Geldim buraya. Bazen public'lerde hata verebiliyor. Tek amaç bu. GameObject.find cinsinden yazıyorum burayı. Bazen böyle hatalar Unity 5'te böyle saçma hatalarla karşılaştım. Public'i görmüyor nedense. Buraya oyuncu 2 yazıyorum. Nokta get component zaten. Ve oyuncu 2 aynı şey bunun içinde geçerli. Oyuncu 2'yi hareket ettir. Birinci oyuncunun hareketinde de zaten problem var da. Çarpı hareketi X ile Z'yi kullanıyorum. Çarpı hareketsiz artık bunu yatırdan değiştirin zaten 5'tir. Bunların rigid body'leri zaten var. Tamam. Bir daha boyutu alalım bakalım ne oluyormuş. Şimdi yapacağız. Rotasyon falan şey düz değil mi? Bir daha boyut alıyorum. Kablo. Bu arada ses eş zamanlı olarak deniyorsanız eğer bir ihtimal çalışmış olabilir. Çünkü benim görmediğim bir şeyi direkt siz düzeltmiş olabilirsiniz. Ve direkt bağlı kalmışsanız siz de benim gibi çukura düşmüşsünüzdür. Şu an. Videoyu duraklatmayın da şey olmasın. Arada bir şey oldu veya bende çalışmıyor, o arada bir şey olduğunu tarz şeyleri sanıyorum. Bekleyelim. Zaten video uzun olacak demiştim. Şu an kaç dakika geçti hiçbir fikrim yok. Ama işte bakacağız. Telefona taktım burada. Bir tablete bir telefona. Bu hala görmedi. Bu arada şöyle bir olay var arkadaşlar. Şuradaki send message to all'ın belirli bir sınırı var. Byte aralığınız var. Yanlış hatırlamıyorsam 1 megabayta kadar mı çıkıyordu? 1100 ile 1000 arasında bir şeye kadar çıkıyordu ama şu an tam hatırlayamadım. Buralarda belki kadar. Bu değil bu arada içine alıyor ama şuradan nasıl? Neyse o bir yerde yazıyor da. Galiba ben bunun yorumları şeyde mi oluyor ya? Güzel bu attı. Bir daha şey yapalım. Önce giriş yapınız. Hemen giriş yapıldı. Eş bul. Giriş. Ups. Bir internetimi kapatayım. Özür dilerim. Giriş yap. Tamam. Eş bul. Dinle bunlar bir dik olsun da tilti aldığı için fazla şey olmasın. Odadan çıkıldı derken pardon. Bu neden böyle oldu? Çıkış yapıyorum. Bir daha giriş yapıyorum. Evet. Girişte hata mı? İnternetimi kapatırsam tabii ki işte uyarmıyorsunuz. Çok şu an farklı tamam mı? İnterneti bir daha açtım. Bir arkadaş mesaj atıyordu da onun bildirim sürekli geliyordu, özür dilerim. Geldim bastım. Giriş yapıldı. Eş bul diyorum ve dik tutuyorum bunu. Bir daha bakalım. 20 şu an hareketlilik yok. O halde bir şey deneyelim. Şöyle ki bir şunu şöyle şey yapalım. Unity Remote'u açıyorum arkadaşlar. Fare nerede? Remote'u hemen bir şunu yapayım. Overlay. Unity Remote'la şeye bakalım. Birinci oyuncunun hızında bir problem mi var veya tilti oluyor mu diye bakmak istiyorum da. Bunu kapatmamız lazım yalnız.
Boş bir sahne oluştu. Aslında boş olmasın ya. Buradan plane'i kopyalayayım en azından. Plane ile birinci oyuncuyu kopyalayalım. Yeni sahne oluşturalım. Buraya yapıştıralım. Ve kamera biraz uzak kalsın. Bu spreyler gömülü değil mi plane'e acaba? Ondansa çok çünkü gülerim ama rigid body var, üstüne atması lazım zaten. Neyse, remote açıyorum. Bir şeye bakalım. Tilt ayarı çalışıyor mu diye. Yo tamam, biraz değişik şu an ama nerede olduğunu saptayamadım ama. Geç geldi. Sağ sol tamam, eyvallah da. X, Y Y ile Z'yi problem yok ki. X ile Z'yi almamız lazım. X, Z hareket hızı 5F. Hareket hızı 5F'ti. Şimdi şurası, bu arada ben şunu yapıyorum değil mi? Ama en azından hareket etmesi gerekiyordu. Bu arada bir şey daha bakmak istiyorum. Plane'i hareket ettirmeden önce şöyleyken hareket edebiliyor muyum? Evet tamam, atıyor işte. Buralarda bir problem yok zaten. Niye birinci oyuncu X virgül Y virgül Z çarpı hareket hızı. Hareket hızını vektörsün sonuna alsam vektör 3 ile katlayacak ama o zaman ki o istediğim bir şey. X0 diye şurada bir problem yapmadım değil mi? Vektör 3 yeni form dediğim şey rigid body nokta position artı hareket çarpı time nokta fixed delta time'dır ve move position deyip yeni konuma güncelle. Ya tamam. Onun dışında normal oyuncu bir de hareketi gönderen ve hareketi sağlayan, şu 15'te kalsın yine ya. Bir şey görmeyebiliriz çünkü. Hareketi gönderen ve sağlayan iki tane var. Çok oyuncu hareket sadece okuma işlemi yaptığı için kapışmıyor transform ile, karışmıyor, kapışmıyor, her neyse. Hareket ve fixed update'e bunları sağlıyor. Okey. Bir daha mı boyut alsam ya, temiz. Çok böyle cins oldu çünkü. Önce boyut alayım da. Bu arada isimler çalışıyor. İki oyuncu farklı gözüküyor falan da zaten. Pozisyonlarda galiba bir sıkıntı var. Bu arada şu anda bir şey fark etmiş olabilirim. Ama yok o. Evet, aynı bir ritminde oluyor. Tamam. Rotasyonla pozisyonda 1-5-9 var diye onlar şuna takıldım diyor ama. Bekliyoruz. Kapadı başlık ya. Özür dilerim, çok özür dilerim. Demo. Bu imzalarken girdiğiniz şifre bu arada. Yani özel farklı bir şey değil.
Video bayağı uzun oldu bu boyutlar sonucunda ama mecburum diyelim. Bilmiyorum, hiçbir şey değiştirmedik ama şu anda olacak gibi mi geliyor? Keşke kamerayı falan bari biraz yere alsaydık da rengini artırsaydım. Şunu da mı yapsam ya koyalım? Aynen. Kamera biraz yeri olsun da. Ups, ne oldu? Hayır. Rengini biraz daha artırıyorum. Kamerayı daha uzağa gönderiyorum. Uzaklaşsa bile maksat görünmez çok. Tamam, bir daha bakıyorum da. Bekliyoruz. Hepsi aynı görüntülemede kaldı. Değişik. Bir, 2, 3, 4 5. indeksten sonra 5, 6, 7, 8 8'den sonra 9, 10, 11, 12 şeyde aslında 12'dir diye belirlememize gerek yok. Oyuncu 2'ye gönderir bunlar. Aldı. Şöyle tekrardan. Burada eş bul dedim. Burada giriş yapıyorum sadece. Eş buluyorum. Telefondan bakacağım çünkü orada daha büyük şu anda. Yukarı doğru gidiyorum. Ve herhangi bir hareketlik yok. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Ben problemi çözene kadar, bulana kadar en baştan bir sıfır olarak yaptığım adımları takip edeceğim. Videonun süresini uzatmamak için durduruyorum. Adımı bulma devam ettireceğim ve söyleyeceğim. Bu arada bunun için çok özür dilerim. Zaten bayağı karışık bir sistem olduğu için benim de kafam bir yere kararıyor. Hemen şimdi geldim zaten sizin için. Merhaba arkadaşlar, geri geldim. Hatayı bulduğum gibi şöyle ki çok mantıksız geldi. Halen denemedim ama deniyorum. X ve Z'yi kullanıyorum ama Y'yi kullanmam lazım. Çünkü masa düzleminde olduğu için Y aksi ihtiyacımız olan diye düşünüyorum. Bakacağız bir boyut alsın. Şimdi bekliyoruz. Geri geldim tekrardan. İki cihazı da bu ilde aldım. Bu il için de fazla zaman kasmayayım dedim. Bir daha şundan giriş yapmadım. İkisinden de yapıyorum. Çalışmasını umuyorum. Bakacağız. Çünkü hareket etmediği için. Giriş yapıldı. Eş bulun. Bakalım ne olacak. Güzel. Şimdi bu mavi olan. Burada da siyah olan. Değil, diğeriymiş. Yok, hiçbiri. Hareketi algılıyor ve ikinci oyuncuyu göndermiyor, şu anki problem. Aynı şey orada da geçerli. İkinci oyuncuya erişemiyoruz şu anda. Hataya bir daha bakıyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, tekrardan geldim. Önce yaptığım şeyleri göstereyim. Bir tane log text oluşturdum şuraya. Gelen veriler geliyor mu diye görmek için. Önce şunu yaptım. İşte gelen konum eşittir deyip logo yazdım. Baktım ki gelmiyor. Daha sonra gönderildiği yere yazdım. Geliyordu. İşte acaba R ile mi karışıyor diye R'yi devre dışı falan bıraktım, rotasyonu. Gene olmadı. En son public test tuttum. O da olmadı. Şöyle bir şey yaptım. Bu kesinlikle Unity'nin bug'ı. Hani Game Object Find'de bulamadığı şey var. Oyuncu 2'ye bir tane tag işaretledim player olarak. Ve bu tag'i Game Object find Game Object with tag player ile eşitledim. Daha sonra Game Object transform position direkt eşitledim. Aslında en son bunu dedim de bu büyük ihtimal olur. Zaten Game Object find deyince ulaşamıyordu. Yani büyük ihtimalle şu an MP2. oyuncu gelen konum yazarsam zaten çalışır. Gerek yok. Şu an yavaştan bir videoyu bitirdim çünkü haddinden fazla uzun oldu zaten.
Hemen webcam açıyorum. Şöyle başlıyorum tekrardan. Buradan açıyorum. Şunu şöyle yapayım. Bu arada bir ara şey oldu. Giriş yapmama rağmen çıkış butonu Ashwell butonu kapalıydı. O yüzden çıkış butonunu sürekli açık hale getirdim ki şey olsun. Tekrar giriş yapabilirim. Öyle bir bug var. İşte onun önüne geçmek için giriş yapıyorum. Ashwell diyorum. Bunu dikey şöyle şey olsun. Neyse. Ya dikey olsun ikisi de. Şimdi diğeri uçtu, hangisiydi? Onların bu arada konularını atamadık. Şu an direkt 0-0 atıyor ama plain olduğu için birazdan destroyer olan birazdan bu düşecektir büyük ihtimalle yere. Bekleyelim önce. Şu mavi olan, buradaki siyah olan bu oluyor. Yani bunu hareket edince bunu da etmesi lazım. Bakalım. Güzel. Diğeri hala düşmedi sanırım. Ya da başka yere düşmüş olabilir. Bir daha mı girsek? Böyle arkadaşlar. Şu an birinci oyuncu da başında gördünüz aslında hareket etti de sadece yukarıya doğru uçtu diyebiliriz aslında. Bu arada çok düzgün olmuş bu. Şu anda fark ettim ama şöyle yapalım. Şöyle olsun. Böyle arkadaşlar. Rotasyonu şu anda almıyor çünkü rotasyon içinde aynı şekilde player'ı eşitlememiz lazım. Yani player'ı eşitlemekten kastım şunu yapmamız lazım. Nokta player dememiz gerekiyor. Başka bir şey yok zaten arkadaşlar. O uçması beni biraz tedirgin etti ama isterseniz bir daha boyut alıp son kez göstereyim ve videoyu burada bitirelim. Geldim ve son olarak tekrardan gösterelim şunları. Giriş yap. Ops. Ashwell. Bu biraz yamuk duruyor ama neyse şöyle mi yapsam. Güzel. Şöyle yapalım. Sol, sağ, vesaire ve şöyle. Güzel. Ayrıca şu kırmızı küplere bakarsanız rotasyonları da eşit. Rotasyonda en son güncelledim çünkü. Arkadaşlar bu videoda böyle. Sistem bu şekilde kullanılıyor. Sürekli bahislerin içine array olarak gömüp gönderiyorsunuz vesaire. Neyse çok uzatmıyor. Video zaten çok uzun oldu. Hata için tekrardan özür dilerim. Unity'den kaynaklanıyormuş bu arada. İyi günler mi diyeyim? İyi kodlamalar diyelim. İyi günler.